Magazin sevenler burada mı? Magazinden keyif alanlar, oyuncuları yakından takip edenler, dizileri, sinema filmlerini çok sevenler, Afra Saraçoğlu'nu, Mert Ramazan Demir'i, Hande Erçel'i, Serenay Sarıkaya'yı, şimdi son zamanlarda Ava Yaman da eklendi, Burak Yörük de eklendi bu isimlere. Onları çok sevenler burada mı acaba? Taşacak bu deniz sevenler, yalı çapkını sevenler, bir türlü başlamayan ve ne zaman başlayacağı da hayal olan Abi dizisini merak edenler, burada mı acaba? Benim arkadaşlarım, dünyanın her tarafından beni izleyen dostlarım, iyi ki varsınız. İyi ki sizlerle sohbet ediyoruz. İyi ki sizlerle görüşüyoruz. Banu Kabaş geldi. Çok teşekkür ederim Banu. Ben de iyiyim. Senin de iyi olmana memnun oldum Banu Kabaş. Teşekkür ederim. Biraz evvel sizi konuşuyordum Banu Kabaş. Seni ve senin gibi e, ünlülerle ilgili haberleri merak edenleri, magazin sevenleri, dizi izlemeyi, film seyretmeyi sevenleri. Selamünaleyküm diyor. Servin işi sağlam. Merhaba Servin. Aleykümselam. Charlie Todd welcome. İmran Keleş de geldi. Nelly de Manzano, hola. Hola Nelly de Manzano desde Arjantin. Hola. Nelly de Manzano nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı Nelly de? Nelly de Manzano kendini biraz anlatsana bize. Mesela kaç yaşındasın? Çocukların var mı? Ne iş yapıyorsun Arjantin'de? Mesleğin ne? Oturduğun yeri söylemiştin. Buenos Aires'in biraz uzağında oturuyordun. Mizgin Ada geldi. Hoş geldin canım. Banu Kavaş geldi. Osman da burada. Osman Uluşan da burada. Nilde Manzano da aramızda arkadaşlar. Benim özel üyem, özel abonem kendisi. Dilerseniz sizler de özel abonem olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek. İyi akşamlar hepinize arkadaşlar. Evet. Magazin dünyasında yaşanan her şeyi konuşacağız. Afra Saraçoğlu'nun kutlamalarını da konuşacağız. Afra Saraçoğlu'nun doğum günü kutlamasını, daha doğrusu peş peşe yaşanan kutlamalarını, Afra Saraçoğlu'nun mutluluğunu, keyfini, arkadaşlarının ona olan düşkünlüğünü ve dünyanın her tarafından Afra Saraçoğlu'nu seven hayranlarının ona yaptığı jesti de konuşacağız arkadaşlar. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Dünyanın her yerinden, Brezilya'dan, Arjantin'den, işte Güney Afrika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, bir bakıyorsunuz Uzak Doğu'dan, Avrupa'nın her köşesinden kutlama mesajları, doğum günü kutlama mesajları geliyor. Mert Ramazan Demir'i seviyoruz diyor Arkın. Mert Ramazan Demir'i o kadar çok insan seviyor ki, Mert Ramazan Demir'in hayranı o kadar çok var ki. Mert Ramazan Demir çok başarılı bir oyuncu. Afra Saraçoğlu ile yarışırlar onlar iyi oyunculukta. Hangisi daha iyi oyuncu diye sorsam size, Mert Ramazan Demir mi daha etkileyici bir oyuncu, yoksa Afra Saraçoğlu mu daha etkileyen, daha üzerinizde iz bırakan, daha çok sizi e, izlediğiniz dizinin içine çeken oyunculuğuyla hangisi? Bir arkadaş Mert dedi. Toplantıya çağırmış dediğin mesajı bir daha geçsene. Göremedim. İkisi de ayrı ayrı diyor Sıla. Özbekistan'dan Dilafruz merhaba, merhaba. Nihan Ülger, Mert Ramazan Demir dedi. Bir Kril alfabesiyle yazan bir arkadaş Mert dedi. Selvin işi sağlam, ikisi de benim için aynı diyor. İkisi de aynı. Gülşen ikisi de aynı diyor. Gülşen Dönmez. 17 Kalina. Öğleden sonra motosiklet
kadına kariyerine odaklanmışken bir erkek bir daha geçsene. Çok hızlı geçti, okuyamadım. Mert Afra Banu Kavaş, Afra Saraçoğlu diyor Sevim. Dram sahneleri müthiş oynuyorlar Sıla ikisi de. Azerbaycan'dan Mert Ramazan. Hangi takım dedem diyor. İyi akşamlar diyor Meral. Afra ve Mert Ramazan, Nurayya ikisi de. Dilafruz Afra, Mert'in ağlama sahneleri için içimi acıtıyor, üzülüyorum diyor İmran Keleş. Bence dram sahnelerinde Afra Saraçoğlu çok daha başarılı ve Mert Ramazan Demir de çok daha başarılı. İkisi de eşit yani. Komedi sahnelerinde ise Afra Saraçoğlu'na bayılıyorum. Mert Ramazan Demir'i izlemeye doyamıyorum. Siz ne anladıysanız artık. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Şayda, hoş geldin canım. Şayda nasılsın? OGM Abi dizisinde oynayan oyuncuların menajerlerin toplantıya çağırmış. Osman teşekkür ederim. Osman bu konuyu konuşacağız biraz sonra. Bonjour hocam diyor. Bonjour, iyi yayınlar Bilal Bey diyor. Aynen öyle abi selamlar. Osman abi ne oluyor diyor. Mert Ramazan oynamıyor, yaşıyor. Ecrin iyi yayınlar diyor. Abi dizisinde neler oluyor? Dün zaten arkadaşlar birçok şeyi hem video çektim anlattım. Hem burada yayında anlattım. Abi dizisinde anormal şeyler oluyor. Abi dizisi ne yazık ki sürekli olarak gecikiyor. Sürekli olarak gecikiyor ve Afra Saraçoğlu da bu konuda bir şey söyledi. Ama Afra Saraçoğlu'nun ne söylediğinin kimse farkına varamadı. Afra Saraçoğlu oynadığı için Abi dizisi hepimiz için çok önemli. Kiril alfabesiyle yazan arkadaş bize ne Abi dizisinden diyemeyiz. Afra Saraçoğlu'ndan bize ne diyemeyiz. Afra Saraçoğlu neredeyse orası bizler için, onun fanları, hayranları, onu takdir edenler için çok önemli. Ben bir gazeteci olarak Afra Saraçoğlu'nu çok başarılı buluyorum ve onun destekçisiyim. Çünkü hak ediyor, bunu hak ediyor. Sizler normal fan olabilirsiniz ama ben bir gazeteci olarak, bir gözlemci, bir yorumcu ve bu işi yaklaşık 50 yıldır, 48 yıldır yapan bir kişi olarak oyuncuları, oyunu, nasıl oynanması gerektiğini, oyunculuğun ne olduğunu çok iyi bilen bir insan olarak Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i özel hayatlarının ötesinde işleriyle ilgili konuşuyorum. Çok başarılı buluyorum ve dolayısıyla onlarla ilgili her şey beni ilgilendiriyor. Onları sevenlerin de ilgilendirdiğini düşünüyorum. O yüzden Abi dizisinden bize ne diyemezsiniz. Abi dizisi geciktikçe Afra Saraçoğlu'nun e, işleri de gecikiyor. Afra Saraçoğlu'nun yapacakları da gecikiyor. Afra Saraçoğlu'nun da eli ayağı bağlı oluyor. Dolayısıyla bir dizi zamanında başlayamazsa, bir dizide yönetmen değişirse ve çekilenler çöp olacaksa, bugüne kadar dizide çekilenler çöp olacaksa, oradaki oyuncuların emeğine de yazık. Afra Saraçoğlu'nun emeğine yazık. Kenan İmirzalıoğlu'nun emeğine yazık. Diğer oyuncuların, gerçi yönetmen işi bıraktı. Yönetmen işi bıraktı. Bir de yönetmenle ilgili olarak yurt dışına çıkacağından yurt dışı projeleri falan. Hadi oradan be, ne yurt dışı projesi? Kimi kandırıyorsunuz? Adam bir diziye başlıyor. Bir diziye başlayınca o dizinin 8-9 ay non-stop çekileceğini bilmiyor mu bir yönetmen? Hazirana kadar hiçbir yere kıpırdayamayacağını bilmiyor muydu o diziyle anlaşma imzalarken yönetmen? Dolayısıyla adamın işten ayrılmasına, diziyi bırakmasına bahane üretmeyin. %99 Kenan İmirzalıoğlu'yla problem çıktığı için arasında diziyi bıraktı. Bu şekilde iddialar var. Bunun aksini söyleyeceklerse de buyurun, burası açık kanal. Anlatın, bağlanın, anlatın. Tabii ki sizlerin de cevap hakkı var. Yayınlarım. Yönetmen de Kenan İmirzalıoğlu da bağlanabilir. Yapımcı da bağlanabilir. Kenan İmirzalıoğlu'nun bir şeyi beğenmediği, sahneleri tekrar tekrar çekilmesini istediği, yönetmende hata, kabahat bulduğu, senaryoyu beğenmeyip revize ettiği sürekli olarak kulağımıza gelen iddialar. Bunların aksi varsa lütfen bağlansın Kenan İmirzalıoğlu ya da yazılı bir metin yollasın. Buradan anlatayım, okuyayım.
Kenan İmirzalıoğlu bunun böyle olmadığını, aslında şöyle olduğunu söylüyor diye yayınlayayım. Dolayısıyla bir gecikme varsa arkadaşlar, bir gecikme varsa bunu da diziyi bekleyenlere yapımcının açıklaması lazım. İnsanları oyalamayın lütfen. İnsanlar bu dizinin başlamasını bekliyorlar. Dolayısıyla e, eğer bir gecikme varsa, dizinin takviminde gecikme olacaksa, güya Ekim ayında başlıyordu. Temmuz ayında başrollerle imza atıldığı zaman Ekim ayında başlayacaktı dizi. Ancak Kasım geçti, Aralık geldi. Şimdi de yeni sezonda başlanacağı söyleniyor. Kim söylüyor? En çok güvendiğimiz isim söylüyor. Kim bu en çok güvendiğimiz isim? Afra Saraçoğlu. Ne zaman söyledi? Dün doğum günü kutlamasında söyledi. Sizler fark edememiş olabilirsiniz ama benim mesleğim gazetecilik. Ben her ayrıntıya dikkat ederim, dikkat etmek zorundayım. Ne diyor Afra Saraçoğlu? Biz çok güzel bir iş yaptık Disney Plus'a. Muhabirin sorusunu cevaplandırırken doğum günü e, sırasında dışarıda röportaj yapılırken. Biz çok güzel bir iş yaptık Disney Plus'a. Eee, gerçekten gönlümden yaptığım bir iş oldu. Umarım karşılığını bulur yeni yılda da. Yeni yılda karşılığını bulur diyor. Yeni yılda o Disney Plus'a yapılan iş yayına girecek. Pasta, bu sırada bir fanı yanına pastayla geliyor. Üzerine bir mum var. O mumu muhabiri yakıyor. Ve Afra Saraçoğlu her zamanki gibi çok iyi bir insan. Çok güler yüzle karşılıyor bu pastayı. İsterse başka bir oyuncu olsa şöyle de yapabilirdi. Ya zaten burada kutlama yapıyoruz. Şimdi bu pasta nereden icabı? Kardeşim bölüyorsun röportajı da diyebilirdi. Böylelerini de çok gördük. Bu gözler çok gördü. Böyle oyuncuları da çok gördük. Afra Saraçoğlu olanca kibarlığıyla, olanca şirinliğiyle o pasta getireni onore ediyor, teşekkür ediyor. Defalarca teşekkür ediyor. Mustafa Ağda pastanın mumunu yakıyor muhabir. Afra üflüyor, dilek tutuyor önce. Dilek tutuyor ve sonra üflüyor. Yani o pastayı getiren insanı onore ediyor. Ve e, defalarca tekrar teşekkür ediyor pastayı da gönderirken. Ve o arada bir laf daha söylüyor, bir söz daha söylüyor Afra Saraçoğlu. Ne diyor? Abi dizisinden de bahsediyor. Ve yeni işimiz de girecek biliyorsunuz ATV'ye yeni sezonda diyor. Yeni sezonda diyor. Afra Saraçoğlu Abi dizisinin ATV'ye yeni sezonda gireceğini söyledi. Yeni sezon ne zaman arkadaşlar? Ne zaman başlıyor? Ocağın sonunda başlıyor. Bu iş Şubat'a kaldı arkadaşlar. Bu iş Şubat'a kaldı. Abi dizisinin girmesi, yayınlanması Şubat'a kaldı. Afra Saraçoğlu söylüyor. Abi dizisi yeni sezonda, dönün bakın röportaja. Röportajın tamamını yayınlayan hesaplar var Twitter'da. Dönün bakın. Yeni işimize girecek biliyorsunuz ATV'ye yeni sezonda. Yeni sezonda. Yeni sezon ne zaman başlıyor? Ocak'ta başlıyor. Ama ocağın ilk 3-4 haftası televizyonlar yeni bölümlerini göstermiyorlar. Biliyorsunuz değil mi? Yeni bölümlerini göstermiyorlar. Yeni bölümler, çünkü reklam verenler reklam vermeyi durduruyor. Hatırlarsınız. Hep tekrar bölümleri gösterilir Ocak'ta. Ocak ayı boyunca. Çünkü reklam piyasası hareketsizdir. Şubat'tan itibaren başlar yeni bölümler ekrana gelmeye. Ocağın son haftası ya da Şubat'tan itibaren. Dolayısıyla Abi dizisi Ocağın son haftası ya da Şubat'ta en erken ihtimal yayına girecek. Zaten Abi dizisinde çekilenler çöp olduysa, yönetmen değişti, senarist gitti, görüntü yönetmeni gitti, görüntü yönetmeni memnun olmadı, görüntü yönetmeninin işini beğenmeyenler oldu ki o sette, hemen aklıma Kenan İmirzalıoğlu geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun bağlanıp anlatabilir, kendisini ifade edebilir. Ee, Yönetmenle beraber işi bıraktığı söyleniyor, görüntü yönetmeninin de. Dolayısıyla her şey çöp olduysa yeni baştan çekilecek dizi. Şimdi biraz evvel Osman'ın verdiği habere geliyorum. Osman burada mısın? Osman burada mısın? Osman arkadaşımızın verdiği habere geliyorum. Osman
bir şey yazdı. Osman dedi ki yapımcı Abi dizisinin oyuncularının menajerlerini toplantıya çağırmış. Çünkü onlarla dizinin yeni takvimini konuşacak yapımcı %99. Dizideki yeni şartları konuşacak, gecikmeleri konuşacak ve dolayısıyla diyecek ki çekimler bugüne kadar çekildi ama ödemelerinizi şu planla yapacağız, şöyle yapacağız. Belki diyecek ki bizden şu geçen 4 bölümü istemeyin, 5 haftayı istemeyin filan diyecek. Çünkü dizi ekrana gelemedi, gecikme oldu teknik sebeplerden dolayı. Herhalde bu çerçevede bir konuşmalar olacak ödemeyle ilgili. Çünkü dizi ekrana gelemedi. Dizi ekrana gelemediği için bu geçen süreç ve bütün oyuncular dizinin kadrosunda bütün teknik ekip maaş bekliyor. Herkes ödeme bekliyor. 2 aydır, 3 aydır, insanlar 4 aydır, bazıları 5 aydır. Temmuz ayında imza atanlar var. 6 ay olacak neredeyse orada. Dolayısıyla oynamayan, ekrana gelmeyen bir diziden yapımcı ödeme alamaz kanaldan, para kazanamaz, reklamdan da para kazanamıyor. Ne olacak? Dizide daha yurt dışına da satılmadı. Bu yapımcı büyük zarar. Büyük zarar. Onun için menajerleri toplantıya çağırmasının nedeni budur arkadaşlar. Şu kadarını hak ediyorsunuz, gelin bunu yarı yarıya verelim size. Çünkü bize bir para girdisi olmadı mı diyecek acaba? Yapımcı da kendisini ifade edebilir. Bu konuda aslında arkadaşlar kamuoyuna bir açıklama yapmak zorunda yapımcı. Doğruları anlatmak zorunda. Doğrular bir takım tanıdıkları gazetecilere yazdırmayla olmuyor bu işler. Yönetmen yurt dışına çıkacağı için yurt dışındaki işleri nedeniyle diziyi bıraktı. Hadi oradan be. Külahıma anlatın bunu siz. Külahıma anlatın. Yönetmen bir kere sözleşme imzalarken bilir kendisinin orada Haziran ayına kadar bu diziyi çekmek zorunda olduğunu. Hiçbir profesyonel yönetmen öyle bir şey yapmaz. Ve Taylan biraderler yapar mı öyle bir şey? Adam son derece profesyonel. Ve onun yerine Kenan İmirzalıoğlu'nun daha evvel 10 sene evvel birlikte çalıştığı Karadayı dizisine imzasını attığı yönetmen Cem Karcı'yı istemiş. Cem Karcı da tesadüfen bu yapım şirketinin bir başka dizisinde Sahipsizler'de yönetmen. Hemen onu bıraktırmışlar Sahipsizleri. Aynı yapım OGM o da. Hemen onu bıraktırmışlar ve buraya transfer etmişler Cem Karcı'yı yönetmeni. O çekecek şimdi. O çekecek şimdi ama dizi başlamadan bu olayların olması da hiç hoş değil. Bak ne diyor İmran Keleş, yazık değil mi şimdi sahipsizlere diyor. Dostlar, dolayısıyla Afra Saraçoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bu bilgiyi farkında olmadan da olsa verdiği için dizinin yeni sezonda yayına gireceğini söylediği için. Yeni işimiz de girecek biliyorsunuz ATV'ye. Yeni sezonda Afra Saraçoğlu'nun bu röportajda ağzından çıkan cümle yeni sezonda arkadaşlar Ocak'tan sonradır ve Şubat ayında başlar. Ocak boyunca da yeni bir bölüm, yeni bir dizi hiçbir zaman ekrana gelmez. Yeni sezon Şubat'tır. Şubat'tan Haziran'a kadar, Mayıs'a kadar olan süre yeni sezondur dizilerde arkadaşlar. Peki, Nihat senaryoda değişiklik de yaptılar. Çok başka şeyler de oldu. Yeni katıldın galiba. Bu videoyu baştan izlemeni tavsiye ederim. Elif geldi. Hoş geldin Elif. Ruksana merhaba. Nasılsın? Afra çıkmaz. Çünkü Afra bu yapımcıyla çalışmayı istiyor. Afra biliyorsunuz işte bu yapımcıyla Yalı Çapkını'nı çekmişlerdi. Ve bu yapımcıyla başka projeleri de var Afra'nın. Evet, abi yönetmeni Taylan biraderler bunlar iki kardeş biliyorsunuz. Dünyanın tanıdığı, beğendiği biri diyor arkadaşım. Aynen öyle. Son derece profesyonel bir insan. Ayşe Gök ben de geldim diyor. Hoş geldin.
Evet, Engin Akyürek'te partneri kimdi? Yani o çifte benzetiyorum. Umarım o projeye benzemez diyor. Türk dizilerinde hep aynı diziler var. Hep aşiret dizileri, komedi. Abi afra ilişkim yok dedi. Dün işimdeyim, gücümdeyim. Merhaba, iyi yayınlar diyor Akile. Olga da inşallah Engin Akyürek'le partnerine benzemez diyen arkadaşa hak veriyorum. İnşallah benzemez. Gülsüm Ali ile olmadı Engin Akyürek. Engin Akyürek gibi çok önemli bir oyuncu bir reytingler 0.85 reytinglerle oynadığı dizi veda etti ekranlara. Engin Akyürek'in başarısızlığı değildir bu. Diziyi kurmada çok büyük hata vardı. Kas çok hatalıydı. Senaryo çok yanlıştı. Hikaye yanlıştı. Yeter bıktık artık bu aşiret kavgalarından, aşiret savaşlarından. Getirmeyin böyle dizileri. Şimdi en son çok beğenilen Uzak Şehir'de saçmalamaya devam ediyor duyduğum kadarıyla. Ancak vakit bulup da izleyemiyorum. Bir izlesem neler konuşacağım Uzak Şehir'le ilgili. Bu kadar saçmalık olmaz. Kendinize gelin. Bir evin içinde bir kadının iki tane kocası olmaz. Saçmalamayın, kendinize gelin. Saçmalamayın, kendinize gelin. Bir an evvel doğru dürüst bir senaryoya dönün. Bir evin içinde bir kadının iki tane kocası olmaz. Olmaz. Anadolu'da da olmaz. Hiçbir böyle bir şey. Bunlar da iki kardeş. Hiç böyle bir şey geleneklerimizde, göreneklerimizde yok. Bir evin içinde bir adamın iki tane, üç tane karısı olduğunu Anadolu'da kuma geleneği, buna da karşıyız. Böyle bir şey de artık çağımızın dışında bir şey. Bu da anormal geliyor artık. Gelenek, görenek falan diyorlar ama buna karşıyken bir de kadının evde iki tane kocasının olması, iki kardeşmiş de bilmem neymiş de bilmem neymiş. Saçma sapan şey yola gidiyorsunuz. Senaristler, yönetmenler, yapımcılar, kendinize gelin. Toplumun ahlak değerleriyle oynamayın. Toplumun örf adetleriyle oynamayın. Bir evin içinde bir kadının iki tane kocası olmaz kardeşim. Kırdırmayın bu televizyonu bana. Saçmalamayın, düzelin, düzeltin. Meryem Uzerli'ye gidelim mi? Dün bir arkadaş Meryem Uzerli'den haber var mı diye soruyordu. Meryem Uzerli biliyorsunuz Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ı oynuyordu. Meryem Uzerli ve dünyaca ünlü bir isim oldu o sayede. Yani 15 yıldır onun ekmeğini yiyor. Hürrem Sultan rolünün ekmeğini yiyor. Sonra birkaç dizide de oynadı. Tutmadı, hiçbiri tutmadı. Dünyanın her tarafına davet ediliyor. Araplar özellikle bayılıyor. Özel uçakla aldırıyorlar onu. Almanya'dan, evinden, Los Angeles'tan, oradan, buradan özel uçaklarla dünyanın her köşesine davetlere gidiyor ve gittiği yerlerden de büyük paralar alıyor. Çok büyük paralar kazandı Meryem Uzerli. Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan sayesinde. Diyor ki şimdi eğer kendini %10 ya da %20 seviyesinde seviyorsan biri gelip sana sadece %25 ya da %30 sevgi verirse bundan etkilenirsin ve bunun aşk olduğunu zannedersin. Ama kendini %50 seviyesinde seversen %25 ile gelen biri senin için hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü dersin ki hey ben en az %50, 60 ya da 65 seviyesinde seven birisini istiyorum. Ama eğer kendini %100 seviyorsan o zaman biri sana en az %100 sevgi getirmeli ya da daha fazlasını diyor Meryem Uzerli. Yani diyor ki artık diyor gözünüzü açın hanımlar diyor. Kendinizi çok sevin diyor. En çok kendinizi sevin diyor. Gelen insanlar da diyor sizi sizden daha çok sevmeli. Gelen erkekler de diyor size değer vermeli diyor. O zaman onlara karşılık verin. O zaman onlara değer verin siz de diyor. Eğer siz kendinizi az severseniz, gelen kişi de sizi az severse ona aşık olursunuz ama bu aşk gerçek aşk değildir, kısa sürer diyor. Bunu böyle diyor da kendisi
buna çok acı tecrübelerden sonra ulaştı herhalde bu bilgiye, bu felsefeye. Çünkü Meryem Uzerli İstanbul'a ilk geldiğinde 19-20 yaşındaydı. Almanya'da bir tiyatro oyununda oynayan, sıradan fazla para kazanamayan, orta halli bir ailenin sıradan bir kızıydı. Muhteşem Yüzyıl için oyuncu ararken yurt dışındaki ajanslardan da isimler istendi. Meryem Uzerli geldi, çağrıldı buraya. Videosu geldi. Videosu ilginç bulundu. Kırık Türkçesi. Kırık Türkçesi. Çünkü Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan devşirme, haremde devşirme bir kadın. Başka bir ülkeye mensup. Türkçeyi sonradan öğrenmiş ve konuşamayan, iyi konuşamayan, çat pat konuşan. Dolayısıyla bu kızcağız da Meryem Uzerli de öyle konuştuğu için görüşmeye çağrıldı İstanbul'da. Uçak bileti gönderildi, geldi. Burada beğenildi. Yüz yüze görüşmede. Sonra ona bir bölüm oynatıldı. Rol yaptırıldı. Beğenildi ve Muhteşem Yüzyıl kadrosuna dahil oldu. Önce bir miktar para kazandı. Sonra çok daha fazla kazandı. Bir tane üçkağıtçı bir adam, sosyeteden, Türkiye'den bir sigorta işi yapan bir adam buna musallat oldu. Nebahat Çehre'nin de arkadaşıydı o adam. Nebahat Çehre'yi zamanında kafa kola almış. Nebahat Çehre söylüyor zaten, ben tanıştırdım diyor. O adam ismi Can mıydı neydi? Meryem Uzerli ile tanışıyor. Meryem Uzerli ile sevgili oluyor. Meryem Uzerli'ye kendisini öyle bir gösteriyor ki, şimdi oraya geleceğim. %15, %25 diyor ya hani. Adam aslında Meryem Uzerli'yi hiç sevmiyor. Belki %0 seviyor ama %200 seviyor gözüküyor. Hani diyor ya, seni %100 seviyorsa o zaman tamam diyor ya. %200 seviyor gösteriyor kendini. Adam tam üçkağıtçı. Tam aşk dolandırıcısı, tam aşk cambazı. Gerçek hayatta da üçkağıtçı, dolandırıcı çıktı. Arama motorlarına girin, bakın Meryem Uzerli, Can kandırdı yazın, görün neler olmuş. Ondan sonra Meryem Uzerli de 19-20 yaşında ya, saf. Almanya'dan Türkiye'ye de gelmiş, zaten Türkleri de tanımıyor. Erkekleri zaten işte şöyle hiç tanımıyor. Onların böyle vay diyor, bu bana nasıl aşık diyor. O da ona aşık. Ağlıyor onun için Meryem. Adam bununla kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Bu otelde kalıyor Meryem Uzerli İstanbul'da. Çok uzun süreler kaldı ve hep otelde kaldı. Hiç ev tutmadı. Otelde kalıyor, otel odalarına kapanıyor. Bu adam bunu terk ediyor, gidiyor, başka kadınlara gidiyor, başka alemlere gidiyor. Meryem Uzerli repo günlerinde o otel odasında ağlıyor. Perdeleri de açmıyor, karanlıkta. Aşık. Adam bununla oynuyor devamlı. Ondan sonra seni çok seviyorum filan. Kendini çok varlıklı gösteriyor. Zaten böyle insanlar öyledir. Kiralık lüks arabalara binerler. Çok lüks arabalara kiralık. Çok lüks evlerde oturuyor gibi gösterirler kendilerini. O da ya kiralık ya birisinden tokatlamıştır, almıştır. Meryem Uzerli de bunu çok zengin, çok varlıklı falan. Adam diyor ki, ya diyor, bir işlerde bir sıkıntı oldu diyor. Bana bir diyor işte 2 milyon dolar para gelecek diyor İngiltere'den, gecikti diyor. 600 bin euroya ihtiyacım var diyor. Meryem sen bana aktar, ben diyor 2 gün sonra senin hesabına geçerim onu diyor. EFT yaparım diyor. Meryem Uzerli de diziden kazanmış biriktiriyor euro hesabında. Almanya'da euro harcıyor ya. Ondan sonra hep aklında da Almanya'ya gidip Hamburg'a, memleketine yatırım yapmak var Meryem'in. Ondan sonra tabii diyor sevgilim diyor, adama yolluyor 600 bin euroyu. Adam 600 bin euroyu alıyor, 2 gün sonra niye versin? Vermiyor. Adamın zaten niyeti belli. Paranın üzerine yatıyor adam. Sonra adam bir de Meryem Uzerli'yi hamile bırakıyor mu? Meryem Uzerli bebeğim olacak filan, böyle bir şeye, bunalıma, bir sevinçle bunalım arasında. Ama bu adam beni seviyor, sevmiyor. Çocuğumun babası olacak, beni daha çok sevebilir artık filan. Adama tapıyor adeta tekrar. Adam da o sırada Türkiye'de bir sürü insanı daha dolandırmış. Meryem Uzerli'nin sevgilisi,
gazetelerde haber oluyor, televizyon programlarına filan. Ondan sonra o Meryem Uzerli'yi kullanarak bir sürü insanı daha çarpmış adam, daha dolandırmış bir sürü şirketi daha. Adam burada polis tarafından aranmaya başlıyor mu? Adam arandığını duyar duymaz yurt dışı yasağı gelmeden Amerika'ya kaçıyor. Amerika'ya kaçtı adam. Meryem Uzerli de bunalıma girdi. Biliyorsunuz işte o bunalımını biliyorsunuz. Diziyi miziyi bıraktı. Diziyi falan bıraktı. Almanya'ya gitti. Kaçtı Almanya'ya. Meryem Uzerli. Bilmem ne sendromuna yakalandım dedi ya. Bık, bıkkınlık geldi ya. Efendim? Kaçış sendromu. Yok, kaçış sendromu değil. Başka bir isim vardı onun. Ondan sonra işte böyle kandırıldı. Sonra o çocuğu doğurdu Meryem. Doğuracağım dedi. Ne olursa olsun doğuracağım dedi. O parayı da alamadı. Gitti o para. Gitti. Sonra bir başkasını sevdi. Amerika'da yaşayan bir başkasını sevdi. Yine bir Amerikalıyı sevdi. Kim olduğunu hiçbir zaman açıklamadı. Ondan da bir çocuk daha yaptı. Ona da aşık oldu. Sonra onunla da olmadı, ayrıldı. Ondan da anne oldu. Ondan da çocuk sahibi oldu. Meryem Uzerli hayatı boyunca hep aşkta yanlış yapmış, hatalar yapmış. Kendisini maalesef kullandırmış erkeklere. Ama şimdi akıl veriyor. Yok şu kadar yüzde seversen şöyle olur, böyle olur. İnşallah akıllanmıştır. Dostlar, mesajlarınıza bakalım. Tükenmişlik sendromu diyor. Çok doğru. BHRR. Şebnem, tükenmişlik sendromu. Ben tükenmişlik. Tükenmişlik sendromu. Ay giysin Afra geçenlerde Paris'teki kırmızı elbisesi giydik diye. Hiçbir büyütecek bir şey değil. Helal olsun. Malının kıymetini biliyor. Tabii canım. 2 defa da giyer, 3 defa da giyer ya. Ne olmuş ya? Aynı elbiseyi giydi diye bu sorun mu yani? Bu doğum günü kutlamasında giydiği elbiseyi daha evvel giymiş diye bugün sosyal medyada konuşuyorlar filan. Hadi be oradan. İstediği kadar giysin aynı elbiseyi. Ne olacak? O elbiseyi taşıyabilmek önemli. O elbisenin içindeki önemli, içindeki. Ümran Keleş diyor ki Meryem sen önce kendine akıl verseydin. Yani burada Meryem'i eleştirmek değil de yani böyle bilmiş konuşma. Konuşursan işte böyle her şeyi bilen birisi çıkar karşına seninle ilgili. Seni eleştirir, gerçekleri anlatır seninle ilgili. Onun için bazı konularda da konuşmayacaksın ya. Çok biliyormuş gibi. Yani tükenmişlik diyor Sema. Tükenmişlik dedi. Evet, Meral doğru değil canım. İnanma diyor. Nihat Ülger burada selam verdi. Aleykümselam Nihat Ülger. Ve Yalı Çapkını da soruldu Afra Saraçoğlu'na. Elbette ki Yalı Çapkını sorulunca da mutlu olduk. Bir an mutlu oldu. Ve aklına da o güzel set günleri geldi. Mert Ramazan Demir'le çekim anları geldi mutlaka o kısa süre içinde. Bir de diyorlar ki Afra Saraçoğlu için yüzünde gözlerinde bir hüzün var bu röportaj sırasında. Hadi canım sizde antiler. Yüzünde gözlerinde hüzün var. Niye hüzün olsun? Afra Saraçoğlu son derece mutlu. Yüzünde gözünde hiç hüzün falan yoktu. Afra Saraçoğlu ciddi sorulara cevap veriyor. Konsantre olduğu için siz öyle zannediyorsunuz. Karşısındaki muhabirleri ciddiye alıp da sorulan sorulara ciddi cevap verdiği için o kızın her zamanki hali, işini ciddiyetle yapan bir insan. Başkaları gibi lay lay lom olmadığı için size yabancı gelmiş olabilir, tuhaf gelmiş olabilir, hüzünlü gelmiş olabilir. Asla hüzünlü değildi. Ve Afra Saraçoğlu'nun güzel bir söyleşisiydi diyoruz arkadaşlar. Ve birazdan tekrar konuşacağız. O konuya döneceğiz. Afra Saraçoğlu'na döneceğiz. Mert Ramazan Demir'in Bize Bir Şey Olmaz dizisi 12 Şubat'ta yayınlanacak dijitalde diye bir duyum aldım arkadaşlar. Sevgililer Günü'nde yayınlanacak diye bir duyum aldım. Bize Bir Şey Olmaz. Mert Ramazan Demir'in dizisi dijitalde Şubat ayında yayınlanacak. 12 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınlanacak diye. Az kaldı. Mert Ramazan Demir'e olan
özlemimize az kaldı. Mert Ramazan Demir'in Ulusal'daki dizisi de Şubat'tan önce yayınlanmaz zaten. Bunu da herkes böyle bilsin. Hatta Mart'a da kalabilir. Allah korusun, orada da böyle bir iki aksilik yaşanırsa yeni sezona bile kalabilir. Nisan'dan sonra hiçbir dizi, iddialı dizi ekrana başlangıç yapmaz arkadaşlar. Artık bir sonraki sezona bırakılır. Eylül'e, Ekim'e bırakılır. Mert Ramazan Demir'in dizisinin bir sonraki sezona kalma ihtimalini de hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın dostlar. Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. YDT teşekkür ederim. YDT'ye teşekkür ederim. Afra Saraçoğlu'nun röportajına geleceğim. Bu arada Afra Saraçoğlu'nun çok Afra Saraçoğlu var önümde haber olarak arkadaşlar. Sıkılıyor musunuz? Hep Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir konuşmamdan. Sıkılırsanız söyleyin. Yalı Çapkını çok güzeldi Muhammed. Afro'nun dizisi Pera da gelecek yeni sezonda. Pera'nın da Şubat ayında başlama ihtimali çok büyük. İster misiniz ikisi de Sevgililer Günü'nde yayınlansın arkadaşlar? Hem Pera hem Bize Bir Şey Olmaz. İkisi de Afra'nın ve Mert'in dizisi, ikisi de Sevgililer Günü'nde yayınlansın. Her şey olabilir. Afram'ı anlatın diyor. Hayır diyor Selda Özbey. Afram'a anlatın diyor. Kolay gelsin diyen dostum. Çok teşekkür ederim Cemile. Bilal abi, İmran Keleş, Afra ve Mert'i konuş diyor. Sabaha kadar dinleriz diyor Aynur. Münevver Afra Mert konuş. Kırcal selam ver. Tadından yenmez diyor Nuray. Çok güzel diyor. Peki Süheyla'ya da selamlar. Afra Saraçoğlu'nun mini dizisi vardı ya, YouTube'da yayınlandı. Engin Akkürek'le rol aldı. İstanbul My Love. Toplam 1,5 milyar görüntülenmeye ulaştı arkadaşlar. Bu bir rekor. Bu bir rekor. Fragmanı 53 milyon izlendi. Bölüm izlenmesi 680 milyon. Ve dijital kampanya sonucu 1,5 milyar reklam gösterimi var. 1,5 milyar. İstanbul ve Türkiye markasını dünyaya modern bir dille anlatmak için biliyorsunuz bu Türkiye Go organizasyonu bu. Bu arada Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu da çektiler. Böyle bir tanıtım mini dizi YouTube'da yayınlandı biliyorsunuz. Onlarınki de 1,3 milyar izlendi. Afra Saraçoğlu ile Engin Akkürek'in 1,5 milyar izlendi. Yani 200 milyon daha fazla izlendi. Meryem Uzerli'den Afra Saraçoğlu'nun dizisi çok daha fazla izlendi. Şimdi Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal da böyle bir mini dizi çekiyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Yine Türkiye Go kampanyası için. Ve İstanbul'un kültür mirasını, kozmopolit ruhunu ve estetik dokusunu çağdaş bir hikayeyle mini bir dizi olarak ekranlara taşımak amacıyla yapılıyor bu çalışmalar ve bütün dünyaya sunuluyor, gösteriliyor. Afra Saraçoğlu'nun mini dizisini beğenenler burada mı? Afra ile Engin Akkürek'in mini dizisini beğenenler burada mı? Ben çok beğendim. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bilal Bey diyor, gerçekleri anlatıyorsunuz. Afra'ya ve Mert'e değer veriyorsunuz. Süreyya, çok teşekkür ederim. Osman abi, Mert egosuz ve kibirsiz, kimsenin işine karışmaz, çok saygılı. Sabaha kadar izlerim, Mert Afra'nın konusunu konuşun diyor. Peki benim moderatörüm nerede? Moderatör arkadaşım nerede? Caner neredesin? Caner, Erdem Tosun, Afra'nın mini dizisi çok güzel diyor. Erdem Tosun da çok beğenmiş. Ömer de çok beğenmiş. Nuray harikaydı diyor. Nurten Aydın çok güzeldi diyor. Caner burada mı Caner? Caner bugün izin yapıyor. Peki benim
özel abonelerim burada mı? Nelly de Manzano demin geldi Arjantin'den. Nelly de Manzano. Nelly de burada mısın yine? Caner yok diyor Ümran Keleş. Nelly de yine burada mısın? Dilek Şahin Frankfurt Almanya'dan. Her gün burada olurdu Dilek. Dilek nasılsın? İyi misin? Dilek burada mısın? Delfina Dimasio Şili'den. Delfina'yı çok nadir görüyorum ama o sonra izliyor. Yusuf Dündar burada mı? Özel üyem İstanbul'dan Yusuf Dündar. Arkadaşlar dilerseniz sizler de özel abone, özel üye olabiliyorsunuz. Gülşen Dönmez vardı burada Bilal Bey diyor. Hangisi vardı Gülşen? Bunun için yapmanız gereken şey katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek ve dilerseniz yine katıl butonundan başka aktivitelere de iştirak edebiliyorsunuz arkadaşlar. Beni abone olarak izlerseniz, abone olursanız kanalıma çok memnun olurum. Bazı arkadaşların istatistiklerden görüyorum. Abone olmadan izleyen arkadaşlar oluyor. Yeni ilgilenen yeni dostlar, arkadaşlar geliyorlar kanalıma. Abone olurlarsa çok mutlu olurum. Sizlerin abone olarak izlemeniz bizler için önemli ve beğen yaparsanız, beğen sayısı yükselirse. Caner yemekte diyor Ay Yıldız. Caner afiyet olsun. Caner afiyet olsun. Evet, fenomen Danla Bilic'in futbolcu Emirhan Topçu ile ilişkisi vardı önceleri. İlişkisi vardı ve ayrılmışlardı. Sonra yeniden barıştıkları ve yakalanmamak için gizli gizli buluştukları yazıldı. Danla Bilic fenomenler içinde en öne çıkan isim biliyorsunuz. Türk fenomenler içinde. Danla Bilic'i biz genellikle aşklarıyla, ilişkileriyle konuşuruz. Danla Bilic Emirhan Topçu ile yeniden barıştığını ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiğini anlatan habere tepki gösterdi. Bu haber doğru değil. Hayatımda kimse yok. Sadece Kiki var dedi. Sadece Kiki varmış arkadaşlar. Danla Bilic'in hayatında bir tek Kiki varmış. Kiki güzel mi? Kiki'yi tanıyan gören var mı? Güzel bir hafaf mı Kiki? Güzel bir köpek mi Kiki? Bilmiyorum, ben görmedim. Kiki Danla Bilic hayatında sadece Kiki var dedi. Ya şarkıcı Buray'ı sever misiniz? Ben Buray'ın şarkılarını çok seviyorum. Bestelerini de kendi yapıyor biliyorsunuz. Şarkıcı Buray. Kıbrıs vatandaşı, Kıbrıs Türk'ü, şarkıcı Buray. Sözlerini yazıyor, bestelerini yapıyor, kendisi yorumluyor, söylüyor. Babası da onun bir ozan, babası da saz çalıp söylüyor. Babası da türküler söylüyor. Ve baba oğul bir türkü söylerken gördüm internette Buray'la. Türkünün ismi Vay Beni. Bir düet yapıyorlar, birlikte söylüyorlar. Vay Beni türküsünü. Burayla babası Turgay Salim. Dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Bir anda önüme çıktı ve baba oğlun bu düetini, bu türküsünü, birlikte söyledikleri bu türküyü çok beğendim. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Soruyorlar Afra Saraçoğlu'na. Anneniz size ne hediye aldı? Annem bana çok güzel bir kazak almış. Arkası kurdeleli diyor. Hala çocuk Afra Saraçoğlu. Hala kurdeleden zevk alıyor. Kurdeleden hoşlanıyor. Arkası kurdeleli diyor. Annem bana çok güzel bir kazak almış diyor. Ne dilediniz diyor pastayı üflerken. Her şeyden önce sağlık diledim. Gerisi hallolur. Bu yıl çok güzel geçti benim için. Hayranları için çok teşekkür etti. Hayranlarına çok teşekkür etti. Dünyanın her tarafından hayranları olduğunu söylüyor Mustafa Ağa'da. Onların desteğini her zaman hissediyorum diyor. Ve takip ettiğimiz her şeyi izliyorum diyor. Başka dizileri izleyip izlemediğini sorduğu zaman. Taşacak bu denizi izliyor ve çok beğendim diyor. Beğeniyorum diyor. Arkadaşların emeğine sağlık. Onları da beğeniyorum diyor. Taşacak bu deniz biliyorsunuz aynı zamanda Afra Saraçoğlu'nun
Yapımcısı OGM'nin bir başka dizisi. Dolayısıyla ismini rahat rahat söyleyebiliyor. Eğer bir başka yapımcının dizisi olsaydı söyleyemezdi ismini. Dizinin reklamı olur diye çekinirdi ama burada söylüyor. Taşacak bu denizi hepimiz çok beğeniyoruz. Afra Saraçoğlu'nun da beğenmesine memnun olduk arkadaşlar diyelim. Ve Yalı Çapkını'nı özlediğini söyledi. Kariyer odaklı olduğunu söyledi. Ee, Bir ilişki dileyip dilemediğini sorduğu zaman muhabir, dilemekte olmaz. İşimdeyim, gücümdeyim dedi. Kariyer odaklıyım. Zaten başka bir cevap bekleyemezsiniz. Başka türlü konuşmaz zaten. Ve bu soruyu da bu şekilde cevaplamış oldu arkadaşlar. Afra Saraçoğlu. Şimdi dün ben burada yayın yaparken birdenbire aklıma gelmişti. Dün sevgili İpek Canbulat'la Astrolojinin Prensesi'yle yayın yapıyorduk. Hatırlarsınız. Onunla konuşurken birdenbire aklıma gelmişti ve bizi yurt dışından izleyen seyircilerimizden bir ricam var demiştim. Lütfen bu altyazılarla benim ne söylediğimi anlayacaksınız yayından sonra. Her ülkenin lisanına, diline çevrildiği için bu videolar. Lütfen şu dediğimi yaparsanız memnun olurum demiştim. Afra Saraçoğlu'nun doğum gününü kendi dilinizle kutlayın ve ülkenizin de bir bayrağını emoji olarak o mesajın içine yerleştirin. Nereden geldiğinizi, nereden kutladığınızı, hangi ülkeden olduğunuzu bilsin anlamında. Ve sağ olsun yurt dışından bizi izleyen binlerce insan, çok teşekkür ederim hepsine. Pek çoğu Afra Saraçoğlu'na bu mesajları yazdılar kendi dillerinde. Yani Kamboçya, Kolombiya, artık İtalya, Arjantin, Peru, Guatemala, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, Tayvan, ondan sonra Hollanda, Polonya, Bulgaristan, Azerbaycan, Ermenistan, Yunanistan, Fransa, Çek, Slovakya, pek çok ülkeden insanlar Afra Saraçoğlu'nun doğum gününü çok güzel dileklerle ve çok güzel sözlerle kutladılar ve mesajlar yazdılar. O mesajları dünkü YouTube yorumlarının altında görebilirsiniz arkadaşlar. Dünkü YouTube videosunun yorumlarının altında görebilirsiniz. Ve ben o mesajların bazılarını, hepsini almam mümkün değil, sığmaz. Bir story'nin içine yerleştirdim. Afra Saraçoğlu'nu etiketleyerek paylaştım. Kendisi de gördü arkadaşlar. Ve herkese çok teşekkür ettiğini iletti bana. Bütün sevenlerine, Türkiye'den, yurt dışından, dünyanın her yerinden, bütün sevenlerine çok teşekkür ettiğini, çok mutlu olduğunu söylememi iletti arkadaşlar. İyi ki varsınız. Çok güzel insanlarsınız sizler. Dünyanın her tarafından beni seyreden dostlar. Sevdiğiniz insanlar, sevdiğiniz oyuncular da inanın sizin o sevginizi hissediyorlar. Karşılıksız değil bu zaten. Bunu Afra da bugün söyledi. Röportajında da söylüyor zaten. Hepinizin desteğinin farkında. Ben de size o mesajlarınız için binlerce, milyonlarca kez teşekkür ediyorum. Afra Saraçoğlu'na bu güzel dileklerinizden dolayı sağ olun, var olun. Post olarak da paylaştım bu konuyu. Post olarak da Bilal Özcan Official Instagram hesabımda post olarak da paylaştım. Ve arkaya dönünce de story'de de mesajlarınızdan paylaşabildiklerimi, ancak 10-15 tanesini sığdırabildim elbette. Paylaşabildiklerimi orada kullandım, gösterdim dostlar. Mesajlarını paylaşamadıklarımı lütfen kusura bakmayın, olur mu? Yani o kadar yer var orada. Onun için bir story'de ne kadar paylaşabildiysem ama hepinize çok çok teşekkür ediyorum dostlar. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Evet.
Adile Naşit'in filmi, Adile Naşit'in filmi, Adile filmi gösterime girdi arkadaşlar. Bugün sabah seanslarından itibaren sinemalarda gösterime girdi. Dün gece galası vardı Adile Naşit'in. Adile Naşit kim? Türk tiyatrosuna, Türk sinemasına imzasını atmış. Çok büyük bir oyuncu, bir komedyen, ama dramı da çok başarılı oynayan. Fakat komediyle hayatımızda çok büyük yer buldu. Hababam Sınıfı film serisinin Hafize anası, Tarık Akan'la, Münir Özkul'la sayısız sinema filmlerinde yer almış. Çok sevdiğimiz bir insan kendisi. Aynı zamanda televizyonda da yıllar önce televizyonda da çocuk programları, masal anlattığı programlarla Adile teyze olarak hayatımızda yer etmiş olan çok büyük bir değerdi Adile teyze, Adile Naşit. Sinemadan bir Adile Naşit geldi geçti. 57 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Ne yazık ki çok sevdiği oğlu Ahmet'i çocuk yaşta 18-19 yaşıydı zannedersem yine böyle bir amansız hastalıktan kaybetmişti Adile Naşit. Ondan sonra kendisini çocuklara adamıştı. Kuzucuklarım diyordu onlara, çocuklara. Çocuklar için gösteriler yapıyordu. Çocuklar için televizyon programları yapıyordu. Ve insanlar Adile teyzeyi çok sevmişlerdi. Ama o çocuğuna olan düşkünlüğü, onun arkasından yaşadığı üzüntüler ne yazık ki onun da hastalandırdı ve 57 yaş gibi erken bir yaşta kaybettik. Ve ona vefa gösteren sinemamız hayatını beyaz perdeye taşıdı. Adile Naşit'i Almanyalı sevilen oyuncu Meltem Kaplan canlandırıyor. Çok başarılı oynadığını biliyorum. Daha gitmedim film ama gidenler söylüyor. Münir Özkul'da Levent Can canlandırıyor. Filmde Müjde Seda Bakan canlandırıyor. Bu filme gidelim arkadaşlar. Ustaya vefa gösterelim. Bu filme gidelim. Gişesini alkışlarımızla büyütelim dostlar. Gerçekten de hiçbir zaman sıkılmayacağınız, pişman olmayacağınız bir film olduğunu duyuyorum, söylüyorlar. Evet. Ve Mert Ramazan Demir için son derece övgü dolu sözler söyleniyor. Bugün bir röportaj var sosyal medyada, YouTube'da yayınlanan. Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşlarıyla yapılmış bir röportaj. Orada katılanlar Mert Ramazan Demir yere göğe sığdıramıyorlar. Tabii ki tamamen gerçekleri anlatıyorlar. Hiç şüphesiz Mert Ramazan Demir bizlerin de tanıdığı kadarıyla çok ince ruhlu bir insan, değil mi arkadaşlar? Çok cana yakın, çok esprili, zaman zaman çok komik, eğlenceli, yetenekli olduğu zaten tartışılmaz. Çok zeki olduğu zaten hep belli olan ve çok kibar, son derece kibar, centilmen bir insan, iyiliksever ve onu yakından tanıyanlar bonkör olduğunu da söylüyorlar. Ne güzel, bonkör olan, çevresine ikram etmekten çekinmeyen, bir de kendisini ve sevdiklerini, Mert'te benim rastladığım özellik bu arkadaşlar. Kendisini ve sevdiklerini koruma içgüdüsüyle hareket ediyor Mert Ramazan Demir. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Kendisini de koruyor. Dışarıdan ona zarar verebilecek, ona gelebilecek olumsuzluklara karşı Mert Ramazan Demir sevdiklerini de koruma altına alıyor. Böyle bir içgüdüyle, böyle bir içgüdüyle hareket ettiğini düşünüyorum. Koruma içgüdüsüyle. Mert Ramazan Demir de bizler için çok önemli bir insan. Bir sevdiğimiz bir oyuncu olmanın dışında insan olarak da çok saygıyı ve sevgiyi hak eden birisi arkadaşlar. Mert'in keyfi yerinde diyor Meral Bildik. Dostlar, Mert'in evet motosikletiyle ilgili, motosiklet 8 silindirli motosiklet, çok hızlı giden bir motosiklet almasıyla ilgili dün burada yaptığım yoruma bazı arkadaşlar tepki göstermiş. Ya para onun, hayat onun, zevk onun.
Bilal Özcan bırak adamı darlama diyorlar ama arkadaşlar öyle değil. O iş öyle değil. Ya 8 silindirle ne yapacaksın be kardeşim? Uçaklar 240 kilometreden sonra teker kesiyor, havalanıyor. Sen 280, 300, 320 kilometre hıza ulaşacaksın 8 silindirle de. Uçakla mı yarışacaksın? İnsan 8 silindirli motoru niye alır? Neden alır? Dolu dolu o 8 silindirinin katkısını görebilmek için, o makinanın tüm gücünü hissedebilmek için, görebilmek için alır. Yani o süratle, o hızla gidebilmek için alır. İki teker üzerinde gidiyorsun kardeşim ya. Allah korusun ya. Allah korusun ya. İstanbul'un yollarına, otobanlarına, otoyollarına güven olur mu arkadaşlar ya? Aniden önüne su birikintisi çıkar, çukur çıkar. Otobanda olur mu deme. Neler yaşadık, neler gördük. Bu gözler neler gördü, bu kulaklar neler duydu ya. Allah korusun. Yani bunlar daha çocuk çocuk. Yaşı 27-28 de olsa delikanlı, kanları hızlı aktığı için kolay kolay her şeyi her yönüyle düşünemezler. İşlerine geldiği gibi idrak ederler. İşlerine geldiği gibi yorumlarlar gençler. Delikanlılar onun için çok fevri hareket ederler delikanlılıkta. İnsan yaşı büyüdükten sonra olgunlaşıyor, daha böyle ağır oluyor, oturuyor. Her şeyin artısını, eksisini düşünebiliyor. Şimdi o büyük keyif alma peşinde. O motoru onunla çok büyük keyif almak için satın aldı. Keyfi de nasıl alacak? Çok hızlı giderse alacak. Hele çevreden 3-5 kişi de seyrediyorsa varmayın keyfine. Neyse kazasız belasız güle güle binsin kullansın. İnşallah hevesini kısa sürede alır. Ondan sonra ondan da kurtulur. Geçer ondan da diyorum. Dostlar yarın günlerden ne? Perşembe. Yarın Onur Akay'la yayın yapacağız inşallah. Onur Akay'la, sevgili Onur Akay'la huzurlarınıza geleceğiz. Ve burada magazin dünyasında yaşanan olayları konuşacağız dostlar. Peki sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Lütfen beğen yapın ve abone değilseniz abone olun. Görüşmek üzere.